Evet abiler selamünaleyküm. Hayırlı günler. Nasılsınız? Aleykümselam. Teşekkürler. Sizler de Aleykümselam abi. iyisiniz. Biz de iyiyiz çok şükür elhamdülillah. Kavurucu sıcaklar memleketi vuruyor. Gerçi Salim abi karasal iklimdeymiş ama nedir şu anda sıcaklarla son durum? Bizim gündüzleri sıcak, gayet sıcak. Akşamları da soğuk, gayet soğuk oluyor abi. Özetle Oo. bu. İyiymiş. Bizim gündüzleri çok nemli, geceleri az nemli. Evet. Şimdi tabii geçen bir program beraber yapmıştık bayramda. Yani biz bu programı yani beraber bu sohbeti neden yapıyoruz, neden ediyoruz? Orada biraz bahsetmiştik zaten. Niyetimiz şu anda hani cemaat içerisinde belli şeyleri hala kabul etmek istemeyen, bildiği halde belli şeyleri kendisine itiraf edemeyen, belki kendi vicdanıyla olan muhasebesini henüz tamamlayamamış, belki arafta kalmış insanlara belki bir nebze faydamız olabilir mi niyetiyle başlamıştık. Bununla ilgili tabii Zoom üzerinden yapmış olduğumuz bu program belli yerlerde paylaşıldı. Siz de görmüşsünüzdür zaten. Bunlarla ilgili belli yorumlar yapıldı, yazıldı, çizildi. Tabii biz dediğim gibi hani niyetimiz olumlu ya da olumsuz şeyler tabii ki insan olarak hepimizi ilgilendirir. Ama neticesi itibariyle biz insanlara bir faydamız olursa bundan memnun oluruz niyetiyle başlamıştık zaten. Bununla alakalı Salim abi sizin gördüğünüz, duyduğunuz hani bir analizci olarak size yansıyan şeyler nelerdir? Sizin bir kısa değerlendirmenizi alırsak ondan sonra devam edeceğiz. Tabii ki abi. İşte bu yaptığımız toplantıdan sonra, son Zoom toplantısından sonra bazı e, şeylerde özellikle Twitter'da tabii bu olaylar dönüyor. Yorumlar yapılmış. Bunlara bazı açıklanması belki gereken noktalar falan da var. Yanlış anlamalara da sebebiyet vermemek gerekir diye de düşünüyorum. O sebeple üstünden hızlıca isterseniz geçelim. Ben şöyle bir baktım kim ne demiş gibisinden. Belki sizin de ekleyeceğiniz şeyler vardır. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bir soru var. Özellikle diyorlar ki bunu niye yapıyorsunuz şeklinde. Yani biz e, elbette kendimizi reklam etmek için bu işlere girmedik, girmiyoruz. Yani yani elbette böyle bir niyetimiz yok. Öte yandan zaten bu işlere baştan beri neyin ne olduğunu bir şekilde kavramış veya e, bir şekilde uzak yani kendisini cemaate doğuştan mı diyelim uzak hissetmiş kişilerin bak biz böyle demiştik bu da böyledir bak gördünüz mü demeleri için de bunu yapmıyoruz açıkçası. Doğru. Öbür taraftan bir taraftaki yine e, cemaate bir şekilde gönül vermiş insanların e, kahırlarına kahır eklemek, tamam mı? İşte sırtlarına bir tekme de biz indirmek için de bunu yapmıyoruz. Bizim tek bir gayemiz var. O da ne? Ortada ciddi manada devlet adına, millet adına tehlike oluşturan bir yapı var. Yani biz de bir dönemler bu yapının parçalarıydık. Bu yapıyı cemaatin tabanından ayırmamız gerekiyor. Bu ayrımı yapmadığımız sürece memlekette bir şeylerin rayına girmesi, insanların bir rahata ermesi, sağlamca ayaklarını yere basabilmeleri çok imkan dahilinde değil. O yapı da işte mahrem yapı dediğimiz kısım. Burada türlü türlü oyunlar, türlü türlü üçkağıtlar artık ne söylerseniz söyleyebilirsiniz yani. Yapılmış, yapıldı. Belki hala da yapılıyor. Şimdi yıl olmuş 2022, 2010'ların kafasıyla diyeyim ben geçen şeyde de sitedeki yazılardan birinde de o şekilde bir ifade vardı. 2010'ların kafasıyla hala mahrem hizmet yapıyorum diyen insanlar var. Biz bunlara birazcık açıkçası bir şey verebilir miyiz? Bir şey söyleyebilir miyiz? Derdimiz bu. Bunları artık bu işlerden e, paçanızı kurtarın diyebilir miyiz? Mevzu şey itibariyle, temel itibariyle bu yani. Ve kafası netleşmemiş,
hala kafasında şüpheler olan, ya böyle bir şeyi bunlar yapmaz etmez şeklinde bakıp da olayı kafasında tam oturtamayan nice nice insanlar var. Taban dediğimiz de bunlar zaten yani. Bu tabanın da bazı şeyleri bilmeye hakkı var. Yani bir şeylerin artık nereye gittiğini, meselenin ne olduğunu açık seçik bilmeye hakkı var. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde de açıkçası toplumun artık sıhhatinin, toplumun selametinin e, yolunu bir şekilde, hani yapılabiliyorsa, kaldırım taşı döşemek midir? Bir kaldırım taşını da biz koyalım. Artık toplum bu mevzuları bir sırtından atsın yani. Bu yükü bir atsın. Önümüze bakalım yani. Derdimiz bu. Benim şahsen derdim bu açıkçası yani. Onu söylemek, ifade etmek istiyorum. İşte o noktada Bir şey başka sorular, ekleyebilir miyim burada? buyurun, buyurun abi. Müsaadenizle. Yani biz de 15 Temmuz'dan önce, daha çok 17-25 Aralık'tan önce, ya biz de doğru bildiğimiz şeyleri bir hayat çizgisi haline getirip başka insanlara aktarma girişiminde bulunuyorduk eskiden de. Şu anda da aynı şeyi yapıyoruz aslında. Doğru bildiğimiz şeyleri bilmeyen, duymayan insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Yani o insanları da bilindik hale getirmeye çalışıyoruz. Bizim eskiden de yaptığımız buydu aslında. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz. Aynen, aynen. İşte burada mesela denmiş ki, yine bir hesaptan yazılmış. Niye hala hoca efendi deniyor? Niye hala cemaat deniyor? Gibi bir şey söylenmiş. Yani orada da şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben burada işte örgütte diyebilirim, elebaşı da diyebilirim. Yani türlü türlü sıfatlar, tanımlamalar yapabilirim. De burada benim hitap ettiğim kesim yani zaten bu mevzuların ne olduğunu bilen kesim değil yani. Bunu zaten onlar biliyor. Ama kafasında şüphesi olan insanlar var ve bunlara sen farklı farklı yorumlarla gittiğin zaman başta hemen kapıları kapatıyorsan, hop diyor ya, ne demek ya, işte sen elebaşı diyor. Bak işte örgüt falan filan. Bu tarz şeylere girmenin bir manası yok. Herkesin dili neyse onu söylüyoruz. Geçmişte biz bunu böyle kullanıyorduk. Bugün de böyle kullanıyoruz ama işin içeriğine bakarsan, mevzuların ne olduğuna bakarsan, ne demek istediğimizi irdeleyip de bakarsan, böyle de ne yazık ki bir rahatsızlığımız var. Çok fazla konsept nedir, kontekst nedir, bunlara çok fazla irdeleme yapmadan hemen yaftalamaya yönelik bir yaklaşımda sergileyebiliyoruz çoğu zaman. Ama iyi bakmak lazım. Ne diyor bu insanlar? Bu adamların bir derdi var ki böyle toplanmışlar bir şey anlatıyorlar. Denmesi gerekir diye açıkçası düşünüyorum. Bunun haricinde bunlara varsa eklemeniz abi, buyurun. Yoksa ben şey Yok, yapayım. buyurun abi, Birkaç devam tane edin. daha var. Sizin abi bir ifadeniz vardı. E, devlet sorumlularından, kurumun başındaki en üstteki devlet sorumlularından birini mi indirecek bir var mı diye bana soruldu gibi bir şey. O çok gündem oldu da Evet. hatırlamışsınızdır. Orada özellikle sanki Erdoğan hedef gösteriliyor gibi bir şey tabii yansımış. Medyaya da yansıdı. Bu konuda bir diyeceğiniz varsa eğer, buyurun abi. Evet, Bizle ne yapmak ben hani isterseniz. bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Yani ben de gördüğüm, medyadan takip ettiğim kadarıyla benim ifademde zaten ismen zaten Erdoğan kullanmıyorum. Yorumladığım kişi de ya da anlattığım kişinin de kesinlikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la herhangi bir alakası yok. Ben çalıştığım mahrem birimde bana verilen alanla ilgili, yani benim çalıştığım alanla ilgili, benim çalıştığım konuyla ilgili, çalıştığımız kurumda, çalıştığımız kurumun, yani mahrem hizmet görmüş olduğumuz kurumun en tepesindeki ismi kastediyorum. Yani devletin en tepesindeki isim gibi bir ifadem zaten olmadı. Bunu tekrar burada tekrar etmiş olayım. Ben çalıştığım mahrem yapıda benim çalıştığım konuyla ilgili bulunan durumda, yani ünitede diyeyim, en üst yapıda bulunan, en yetkili merci olan devlet sorumlusunun indirilmesiyle alakalı. Yani söylediğim ifade buydu. Ve bunu da tekrar buradan düzeltmiş olalım. Bunun da herhangi bir yanlış Bunu anlaşılma. bunu size kim söyledi abi? Peki isim E, vermenizde bir beis var mı? Bunu bana Evet,
Daha açık söyleyebilirsiniz yani Ha, bence. Onu tamam. söylersen zaten anlaşılacak kimi şey Beni kastettiğimiz de. o akşam bununla ilgili arayan şahıs Bülent Bişer'di. Zaten Evet. Bülent Bişer ismi işte ilk başlarda bizim Metin Kod olarak ilk başta tanıştığım ama en son Ahmet abi, Ahmet Kod adıyla bildiğimiz Bülent Bişer isimli şahıstı. Bana o akşam yani 15 Temmuz akşamı çalıştığımız birimdeki en yüksek yetkiliyle alakalı bu ifadeyi kendisi kullanmıştı. Ben geçen sohbetimizde aslında yine bahsi geçmişti Kanada'ya kaçan, işte Kanada'da bir şeyler çeviren Erkan abi sizin de hakkında bilgiler verdiğiniz bir şahıs vardı. O da Cemal Karaata, yani Sadık Kod Cemal Karaata isimli şahıstı. Zaten o akşam aslında beni öncesinde Cemal Karaata aradı. Ben bunu da buradan ekstra bilgi olarak söyleyeyim. Ben kendisinin daha önce hani kara kuvvetlerinde de çalıştığını biliyordum. Zaten orada da yüksek seviyelerde temsilcilik yaptığını. Zaten o ilk aradığında zaten onun olaylardan birinci derecede haberdar olduğunu, beni az sonra işte Bülent Bişer'in arayacağını, bana önemli bir şey söyleyeceğini, hazır olmam gerektiğiyle alakalı öncesinde aslında Cemal Karaata aradı. Cemal Karaata'dan yaklaşık 5 dakika sonra da işte Ahmet Kod adlı Bülent Bişer isimli şahıs beni arayarak çalıştığımız birimle alakalı olarak en yüksek devlet yetkilisiyle alakalı olarak bu ifadeyi kullanmış oldu Salim abi. Anlaşıldı abi. Yani işte yine bir şey vardı, mesaj. Orada diyor ki hepsi diyor bunların böyle somurtuyorlar diyor. Bön bakıyorlar diyor yani. Ve meseleler o kadar Ciddi aslında ki. ağır meseleler ki. Yani hakikaten yani o kadar ağır ki yani. Bizim kendimize ikrar edemediğimiz, dönüp de kendi içimizde bile yeri geldiğinde konuşamadığımız, değil mi? Birbirimizi geçin kendi içimizde yani. Geçen siz onu Doğru. da özellikle ifade etmiştiniz ya. Evet. Onu bile yapamadığımız mevzuları biz burada yani vatandaş bir şeylerden haberdar olsun. Artık akla kara ortaya çıksın da önümüze bakalım düşüncesiyle serde diyoruz yani. Öne sürüyoruz. Yani bir gerçeği ortaya koymaya çalışıyoruz. O sebepten de tabii yeri geldiğinde bön bön, yeri geldiğinde böyle ciddi ciddi bakmamız garip karşılanmamalı. Evet. Abi başka bir şeyde deniyor ki sağ olsunlar destek olanlar da olmuş. Böyle konuşmalar teşvik edilmeli diyenler olmuş. Ben de aynen katılıyorum yani buna. Tabii ayrıca küfredenler de var. Onlara da Allah selamet versin demekten başka bir şey benim ağzımdan çıkmaz demiyorum. Hem söz sahibinindir. Aynen öyle. Bir ufak belki bir yine şey yapabiliriz abi. Bir açıklamada bulunabiliriz. Bir gaybibet işi demiş bir tanesi. 15 Temmuz sonrası başladı demiş. Bunlar demiş yalan söylüyorlar, sallıyorlar demiş. Ne diyorsunuz şimdi bu işe? Evet Erkan abi siz mi dersiniz ben mi diyeyim? Buyurun. Yani biz yaşadığımızı anlatıyoruz burada, duyduğumuzu değil. Yani netice itibariyle 15 Temmuz'dan sonra külli manada bir gaybete geçilmiş olabilir. Ama biz çalıştığımız birim olarak, arkadaş grubu olarak 2016'nın Şubat ayında geçtik. Şubat ayının başıydı hatta. 28 Ocak'tan sonraki bir tarihte gaybete geçtik. İşte biraz önce ismi geçen şahıs Bülent Bişer bize gaybete geçmemizi tabiri caizse emretti. Ama kendisi de eşiyle, çocuğuyla, çoluğuyla e, o tarihte yurt dışına gitti. Sonradan Amerika'da olduğunu öğrendik. Kendisi gitti ama bize gaybete geçmemizi söyledi. 15 Temmuz'u da ben şahsen o gaybet yaşadığım evde e, öğrendim ve aynı evde yaşamaya devam ettim. Yani farklı birimler veya cemaatin genelinde böyle bir 15 Temmuz'dan sonra geçiş olabilir. Ama bize özel 2016'nın Şubat'ında geçtik ki bizden önce geçenlerde olduğunu biliyorum, duydum. Yani yurt dışına çıkamayanlar, çıkması belki sıkıntı olanlar o dönemde de
gaybete geçtiğini duyuyordum, görmedim ama biliyordum yani. Bu noktada e, ifade eder mi bu Bu açıklama bilmiyorum. bu kelimenin bu kelimenin hani tabanda mı diyelim, mahrem yapıda konuşulmaya başlandığı ilk dönem benim hatırladığım 2014'ler olması lazım. O ilk operasyonlar falan yapıldı, yani polisler şunlar bunlar. O dönemde bu adamlar gidiyorlar, alınıyorlar. Normal şartlarda dosyada bir şey yokken bırakılmıyorlar. Bunlar gitmeseler olur mu falan gibi böyle bir şeyler konuşulduğunu ufak tefek hatırlıyorum ben yani. Ondan sonra böyle kaçanlar, göçenler oldu. Biz de o kervana bir dönem katıldık yani. Evet, ben de hani en net olarak duyduğum tarih 25 Ekim 2015 tarihi. Bu bizim doktor abi olarak tabir ettiğimiz Cengiz Özkan görevi Bülent Bişer'e devrettiği akşamdı. Biz o akşam hani sanki bir tanışma yani bir devir teslim olacak gibi bir toplantıya katıldığımızda o akşam bizim ekip olarak deşifre olduğumuzu, belli yerlerde artık adımızın şema olarak yer aldığı, bununla ilgili işte bir bilgi bize paylaştıktan sonra önümüzde artık iki seçenek olduğu, bunlardan birincisinin yurt dışına çıkmak, ikincisinin de gaybubete geçmek olduğu ta o dönemde bize söylendi. İşte o tarihten sonra zaten bütün şeyler tamamen ne diyelim toplu olarak bir araya zaten gelinmiyordu ama tamamen birbirimizden neredeyse kopmuş olduk. İşte Erkan abinin dediği gibi de Şubat ayından itibaren biz gaybubete geçmiş olduk. Ben de evet biz kendimiz gaybubetteydik zaten. Ben de 15 Temmuz akşamı gaybubetteydim. Ben diğer mahrem yapılarda da işte özellikle Erkan abinin de ifade ettiği gibi emniyetin içerisinde de ve TSK'nın da bazı birimlerinin çünkü şimdi biz cemaat olarak biliyorsunuz iki insan birbirini tanıyorsa her ne kadar işte tedbir birbirimizle konuşmayalım, bir şeyler anlatmayalım, görmeyelim, duymayalım desek de hani iki şakit bir araya geldiği zaman konuşacak çok da fazla zaten konu yok. İşte Ahmet abi nereye gitti, şu nereye gitti, şu nerede oturdu, bu nerede kalktı, şunun tayini nereye çıktı, bunun tayini nereye gitti. İşte sizde durum ne, bizde durum ne? Ya biz bunları konuşuyorduk zaten. Yani başka bir muhabbetimiz yoktu ki bizim. Dolayısıyla da yani hani diğer mahrem yapılardan da benim o dönem itibarıyla gaybubete geçtiğini ki öncesinde zaten sonradan hani öğrendik ama tasını tarağını toplayıp burada arabasını, evini varsa evini barkını satıp milletin yurt dışına zaten çoktan kaçtığını da biraz sonradan da olsa bence acı da olsa öğrenmiş olduk. O yüzden gaybubet tabiri evet geniş anlamında belki basına yansıma tarihi 15 Temmuz olabilir. 15 Temmuz sonrası olabilir ama öncesinde zaten gaybubet dediğimiz yaşam bizim için başlamıştı. Evet abi. Evet. Abi benim diyeceklerim bu kadar. Üç aşağı beş yukarı bunları ben gördüm Twitter'da. Evet. Sizin ekleyeceğiniz bir şeyler varsa buyurun abi. Benim yok. Yani Erkan abi sizin ekleyeceğiniz bir şey Yok, varsa yok istedim. evet. Yani sadece şunu eklemek istiyorum. Biraz önce ismi geçti. Sadık Kop Cemal Karata diye. Evet, benim de kastettiğim kişi oydu. 15 Temmuz sonrasında evimde misafir ettim ve benim evimde hatta birkaç gün eşiyle çocuklarıyla da misafir olmak durumunda kaldı. Daha sonra eşiyle çocuklarıyla beraber yani İzmir'den oradan bir yatla geçip Yunan adalarına oradan gittiğini biliyorum, kendisi söylemişti. Benim kastettiğim kişi de oydu. Evet, Evet. işte burada bir acı ifade aslında yatla birileri karşı taraflara sürat tekneleriyle geçerken kimilerini de botlarda gerek Ege'de gerekse Meriç'te insanları kaderine terk etmiş olmakla aslında işin en acı ifadelerinden birisi de bu olsa gerek sanırım o süreçte. Şimdi ben bugün de Amerika'daki kampla ilgili hani o kampa Türkiye'den gidiş nasıl oluyor? Kampta işleyiş nedir? Yani bunu genel olarak tabii belli süreçlerde zaten paylaşıldı. Her ne kadar bazı medya organlarında malikane olarak ifade edilmiş olsa da yani herkes bunun üzerine bir şeyler yazdı, çizdi, yorumladı.
gerek hani cemaatin içerisinden gerekse cemaat dışından kampla ilgili belli aralıklarla birbirini karşılıklı olarak yalanlayacak ifadeler söylendi. Şimdi tabii yine evet ben Hoca Efendi diyeceğim çünkü bizim için yani dün itibarıyla Hoca Efendi koyduğumuz hani o Kaf Dağı'nın ardındaki esatiri yiğitti bizim için ulaşılması, kendisiyle aynı ortamda bulunulması çok büyük bir kıymet, çok büyük bir değer olan cemaatin içerisindeki herkesin yani sadece mahrem yapıların değil ama mahrem yapıların burada nasıl hani bir adım yine öne çıktığını zaten az sonra belki konuşmanın içerisinde ilerleyen dakikalarda söylemiş olacağız. Yani Hoca Efendi böyleydi hepimiz için. Şimdi tabii insanlara ödül olarak yani işte bölge performansına göre özellikle talebecilik performansına göre verilebilecek herhalde en güzel ödüllerden birisi neydi? İşte Amerika'daki kampa gitmek. Kampta işte Hoca Efendi'nin sohbetine katılmış olmak ve orada işte o havayı teneffüs etmek. Döndükten sonra da işte bunun rüzgarıyla etrafına aldığı işte yine talebecilerle o rüzgarı bir kere daha insanları ne diyelim gaza getirerek, insanları coşturarak bir kere daha kullanmak adına yapılan en önemli hediye bu olsa gerek. Bununla ilgili Erkan abi size söz vermek istiyorum. Çünkü hani eğitim danışmanı olarak ben eğitim danışmanı iken vizemi aldım ama gidememiştim. Mahrem yapıya geçtikten sonra Amerika'ya gittim ben. Sanırım siz öncesinde de eğitim danışmanlığı yaptığınız dönemde de bir ziyaretiniz oldu. Hani bununla ilgili sizin diyecekleriniz nelerdir? Bir sizi dinlemiş olalım. Yani az önceki söylediklerim minvalde de olabilir. Hani bir ödül olarak bunun kıymeti neydi cemaat açısından? Evet, yani mahrem yapıya girmeden önce ben evet bir defa gittim ama o dönemde tam eğitim danışmanı değildim. O zaman bir üst gibi görünen bölgenin üniversite müsülü olarak görev yapıyordum. O vasıfla gitmiştim. Ama dediğiniz gibi bölgede e, özellikle hususi birimlere, mahrem birimlere eleman göndermeyle ilgili veya gönderilmiş elemanlardan arıza çıkarıp da o arızayı düzelten kişilerle ilgili bir ödül verme babında e, özellikle işte Hoca Efendi ziyareti şeklinde hem hedef gösterme hem ödül verme babında oluyordu bu işler. Yani o dönemde de e, yine bizim işte üniversite hizmetleri olarak yerleştirme döneminde evlere, yurtlara yerleştirme döneminde çok yekün bir yerleştirme. Bir önceki yıla göre yüzdelik dilimi bayağı yüksek bir hatırlamıyorum şu anda ama yüksek bir yüzdelik yakalamıştık. Ondan dolayı bir ödül babında bizi götürmüşlerdi. Sonraki dönemde de mahrem yapı içerisinde de yine tabiri caizse yine bir ödül babında gönderiliyordu. Tabii gidiş gelişler kısmına ben birazcık değinmek istiyorum. Buyurun. Giderken özellikle mahrem yapı döneminde 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte yani bir dizi tedbirler alınıyordu. Yani gitmeden önce bir kere kredi kartından veya şahsi bir hesaptan bilet alma yerine e, normal bir bürodan yani bilet satış bürosundan alınıyordu. Eğer grup halinde gidilecekse herkes farklı bir yerden bilet alıyordu. Birlikte olmuyordu. İkincisi mümkünse tek uçuş değil aktarmalı uçuş şeklinde olmasını isteniyordu. Ve yine mümkünse THY kullanılmadan farklı şirketler üzerinden gidilmesi gerektiği söyleniyordu. THY kayıtlarına ulaşıldığı düşünülüyordu. Yani biz de yine Özgür Bey beraber malum gittik. İşte Almanya aktarmalı gitmiştik. Almanya'da birkaç saat geçirip yanılmıyorsam Frankfurt'tu. Yani oradan Amerika'ya geçiş yapılıyordu. Yine Amerika'ya gidildiğinde de yine farklı havaalanlarına yani New York olabilir, Newark olabilir veya işte Washington olabilir. Yani her seferinde aynı yere gidilmesi uygun olmadığı söyleniyordu. Yine
bilet İstanbul'da buluşsak bile biletleri alırken yani koltuk numaraları alınırken hiçbir şekilde beraber alınmama, koltuk numaralarının birbirine uzak olacak şekilde mümkünse ayarlanması ve uçağa binene kadar herhangi bir irtibat kurulmaması, göz işareti bile yapılmadan e, binilmesi, sonraki süreçte e, buluşulması tavsiye ediliyordu. Yine Amerika'ya inildikten sonra kesinlikle direkt kampa gidiş olmaması gerektiği, orada birkaç gece en azından bir gece bir otelde konaklanması gerektiğini, kayıtlara da geçilmesi gerektiğini, hatta diyelim 3 kişi gidiyorsak 3 kişinin de aynı otelde değil de farklı farklı otellerde e, kalması gerektiğini, daha sonra da buluşularak yine herhangi bir resmi iz bırakmadan yani kampa gidileceğini bize öneriliyordu ki kampa gidiş de öyle elini kolunu sallayarak olmaz. Yani öncesinden bir kere randevu alınıyor. O dönem bizim gittiğimiz dönemde Amerika imam olarak görev yapan Mehmet Yaşa isimli şahıstan randevu alınıyordu. Randevuyu biz almıyorduk tabii. Başımızdaki imamlar alıyordu. Onun da bir kod ismi vardı ama şu an hatırlayamadım. Yani orijinal ismi Mehmet Yaşa. Ee, Kampa gidildiğinde bir kere davetiye var mı yok mu ön bir kontrol yapılıyor. Eğer böyle bir kontrolden geçemiyorsanız zaten içeri giremiyorsunuz. Kontrol yapılıyor. Ondan sonra evet tamam sizin davetiniz varmış denip içeri alınıyor. Tabii aslında bunların her birisi bizim için bir mizansen. Yani oraya birim muhatabı olarak gidiyoruz ama bizim önceden Hoca Efendi ne sunacağımız, ne soracağımız, nerede ne ifade kullanacağımız başımızdaki imam tarafından zaten bir anlatılıyor. Yani ekstra bir duruma mahal verilmiyor. Oraya gittikten sonra diyelim ki bir hafta kalacaksak yani 5 gün, 6 gün e, normal bir muhatabiyet yaşanıyor. Birebir muhatabiyet değil. Önce bir Yani temizlik, ortalık önce bir manevi yani olarak malum temizlenip hazırlanalım değil mi abi? öyle bir beklenti oluyor herhalde. Biz de kendimiz hiç neden ilk gün görüşmüyoruz gibi bir soru da sormuyorduk işin doğrusu. Yani belki de manevi olarak karşısına çıkacak gücü, maneviyatı kendimizde hissetmiyorduk belki de. Son akşamlarda yani diyelim Cuma gün ayrılacaksak yani çarşamba akşam veya Perşembe akşam yani son anda böyle karşısına çıkıyorduk. Yani bizim belki birime özel olabilir veya manevi adını sen söyle, hususi birimlere ait bir toplantı şekli olabilir. Yani birer birer, ikişer ikişer yani başka kimsenin olmadığı bir ortamda oluyordu toplantı. Yani hatta yanlış hatırlamıyorsam birinde Cevdet abi de çıkarmıştı yani. Yanımızda o bile yoktu. Yani mahrem birimin özelliğine göre belki olabilir. Yani orada soracağımız sorular dediğimiz gibi önceden belli. Soruyoruz. Belki cevabı da belli ama bir mizansen gibi yani bir 23 Nisan çocuğu gibi biz oraya gidiyorduk ama e, bu muhabbetlerden de memnun olarak, motive olmuş olarak da dönüyorduk. O da ayrı bir durum. Evet. Yani Özür dilerim oradaki abi. Tabii biz gittiğimiz süreçten yani mahrem yapıyla gittiğimiz süreçte bildiğim kadarıyla ben normalde diğer hatta diğer birimler de bazı birimlerin bazı yani temsilci seviyesinde değil ama daha alt seviyelerdeki öğretmen seviyesindeki onlar da dahil zaten sivil bölge yapılanması onlara 3'er gün en fazla randevu verildiğini söylemişlerdi. Biz o konuda biraz torpilliydik sanırım. Yani gittiğimiz zaman 7-8 gün hatta sanırım siz bir seferinde 9 mu 10 gün kadar o kaldınız. Ya bu da aslında hani ne diyelim orada ki o an bizi oraya refere eden abimizin kampta tanınırlığıyla ilgili ya da işte Mehmet Yaşay'la olan diyaloğunun sağlamlığıyla ilgili.
Yani ne diyelim, burada da bir torpil işliyor sanki yani, değil mi? Sağlam bir torpil var yani. Şimdi abi Evet. orada şöyle bir ayrım da var, siz de biliyorsunuzdur. Ben ilk bir defa gitmiştim ben. O eski bir bina var ya, bir de şu yeni bina var. Eski binadaydı o zaman benim gittiğim dönemde. Bir alt katı var, bir üst katı var oranın da. En altında yemekhane gibi bir yer vardı. Bir üst kat vardı, bir de onun üstü vardı. En üstte konaklıyordu kendisi. O en üstte herkes alınmıyor tabii. Ama biz gittiğimizde yanımda bir de başka bir birimden bir iki kişi daha vardı. Onlar da benim ayarımda diyelim o dönem için. E, Bizi tanıyan başımızda doktor abi dediğimiz Cengiz Özkan, kapıların hepsi ona açılıyordu yani. O Doğru. nasıl diyelim, Kampta onun ayrı bir maymun force'u var yani. Onun için açılmayacak kapı yok yani. ma- Şimdi maymuncuk gibi bir sözünüzü şey vardı kestim. elinde. Sözünüzü kestim Salim Bey. Ama şöyle bir durum vardı. Onu anlatmak lazım herhalde. Kampta nöbetçi tabir edilen iki kişi vardı. Nöbetçilerden birisi Hoca Efendi'nin birebir hizmetine bakan, çayıyla çorbasıyla ilgilenen molla diye tabir ettiğimiz şahıslardan oluyordu. İkinci nöbetçi de mahrem birimlerin imamları veya onun tavsiye ettiği, onun adına vekalet eden şahıslardan oluşan bir nöbetçi de oluşuyordu. Yani sizin gittiğiniz dönemde muhtemelen doktor abi nöbetçiydi orada. Çünkü biz de bir Değil, gittiğimizde doktor abi orada de, nöbetçiydi. de, değildi. E, Ayrıca dediğiniz şekilde onların da bir odaları vardı galiba, değil mi orada? Evet. Küçük odada evet. oturur kalkarlar falan. Evet. Orada ayrıca bekleyenler de vardı da ama galiba toplantı gibi bir şey mi vardı? Hepsinin bir araya geldiği, bütün birimlerin Olabilir. başındakilerin bir Bizim bir araya geldiği gittiğimizde de bir emniyet yerdi yani. imamı nöbetçiydi. Birinde de kendi doktor abi nöbetçiydi. Üçüncüyü hatırlamıyorum ama böyle bir nöbet usulü vardı. Yani orada bir tane mahrem imam sabit bekliyor. Yani şahıslar değişebilir ama o nöbetçi vasfı taşıyan birisi muhakkak orada oluyor. O da Ve o niye dönemdeki bekliyor? mahrem birimlerle Hoca Efendi arasındaki diyaloğu da o kişi sağlıyordu. Bütün hepsiyle değil mi? Evet. Evet, Ha, kıymetli herhangi abiler, bir, evet. sözünüzü kesiyorum. Burada küçük bir Buyurun. ara verelim. Aradan sonra da işte kamptaki bu nöbetçi Mahrem abinin rolü tam olarak neydi? Nöbetçi Mahrem abinin Hoca Efendi'nin Türkiye ile ve diğer mahrem birimlerle olan diyaloğunu nasıl sağladığını, nasıl bir sunum yapıldığıyla alakalı devam etmiş olalım inşallah. Eyvallah Eyvallah. abi, tamamdır. Evet abiler, tekrar merhaba. En son Merhaba. Merhabalar. kamptaki mahrem birimlerin temsilcisi olarak yine işte mahrem nöbetçi dediğimiz şahsın hani neler yaptığı, kamptaki görevi nedir? Bunlarla alakalı Erkan abi siz devam ediyordunuz zaten. Biz de Evet. aralara girerek devam edelim. Benim bildiğim gördüğüm kadarıyla oradaki kamptaki mahrem imamlardan nöbetçi olan kişi diğer mahrem birimlerle irtibatı, Hoca Efendi ile aradaki irtibatı kuran şahıs. Ya diyelim ki bir mevzu oldu bir birimle ilgili. Hemen o mahrem imam çağrılıyor. Diyor ki falancayla beni görüştür. Hemen onun kendi telefonundan irtibat kurdukları sistemden bazen görüntülü, bazen normal bir şekilde Hoca Efendi buluşturuluyor. Gerekli talimatları alıyorlar, veriyorlar. E, Daha sonra da takibini yine o şahıs yapıyor orada bulunduğu süre içerisinde. Yani Evet, Hoca Efendi adına e, o söylediği talimatların da geri dönüşünü o iletiyor. evet, zaten günlük bir sunum saati var abi. Mahrem nöbetçi olan şahsın. Diğer birimlerden gelen gündemleri ya da soruları işte Hoca Efendi'ye o saatte soruyor. Aldığı cevaba göre sizin de dediğiniz gibi eğer görüştürülmesi gerekiyorsa görüşüyor. Takibini yaparak o süreçte bu mahrem nöbetçi olan şahıs bu takibi devam ettiriyor.
Ben hani burada bir araya girerek sadece biraz da sembolik bir isim olduğu için 2013 yılında ben bir öğrenciyle kampa gittim. Öğrenci dediğim şahıs işte bizim mahrem kurumda çalışan, devlet adına çalışan ama cemaatin üyesi dediğimiz öğrenci olarak tabir edilen şahıs. Bu şahıslarla da kampa gidilebiliyor zaten. Diğer birimlerin de getirdiğini biliyoruz. O süreçte nöbetçi olan şahıs, biz gittiğimizde nöbetçi olan şahıs, ben o süreçte Namık kod adıyla kendisiyle kampta muhatap olmuştum. Daha sonrasında şahsın Adil Öksüz olduğunu öğrendik. E, işte sonrasında da o sanırım biz yine 5-6 gün kalmıştık öğrenciyle. 3 gününde işte Adil Öksüz orada nöbetçiydi. Sonrasında da yanlış hatırlamıyorsam jandarmanın o süreçte ülke imamı olan Fatih kod ismini öyle hatırlıyorum. Yani Fatih kod adıyla hatırlıyorum. O şahıs orada nöbetçiydi. Bunu da bir anekdot olarak hani nöbetçilerin çünkü bu süreçte Hoca Efendi'nin kendisi de bunu söyledi. Hani Adil Öksüz'ü tanımıyorum gibi bir ifadeler oldu. Yani Adil Öksüz'ün de kampta bizzat gören bir şahıs olarak, orada mahrem nöbetçi olarak durduğunu bilen bir şahıs olarak bunu da burada paylaşmak istedim. Öğrenciler demişken burada yine belki absürt olabilecek bir şey daha söyleyeyim. Neticede hizmet olarak, cemaat olarak hani tedbir dediğimiz şeyler. Geçen de bir yerde bir şey izlerken vardı işte bıyıklılar ve bıyıksızlar olmak üzere. Salim abi sizin badem bıyıklar bize buradan gülüyor bu arada. Şimdi ben mesela bu mahrem yapıya geçtiğimde ilk yaptırılan şey ben bıyıklarımı kestim. Parmağımdaki gümüş yüzüğü çıkardım. Üzerimdeki o düzgün gömleği ve kumaş pantolonu çıkarıp yerine daha soft, işte keten gibi, kot gibi, üzerine de işte biraz daha ne diyelim dışarıdan bakıldığında güya hani cemaati andırmayacak herhangi bir şakit görünümü vermeyecek kıyafetler ve görünüme sahip olmamız bu da bu işin önemli anekdotlarından birisi zaten. İşte Ben işin araya girebilir miyim? buyurun abi. Benimki daha absürt bir olay olmuştu. Ya normal şartlarda biliyoruz ki mahrem birimlerde görev yapan öğrenci diye biraz önce tabir ettiğimiz normal devlet çalışanı şahıslarla izdivaç ettirilecek olan kızlarımızın malum başları açılıyor. Evet, Açılması isteniyor. Ben mahrem birime ilk girmek için benimle görüşüldüğünde o dönemki abi bana dedi ki ya sen eşinin de başını açmasını istiyoruz dedi. evet bu Ben teklif bana da yapıldı abi. o an itibariyle bir şey demedim orada. Fakat daha sonra ben döndüğümde kendi yaşadığım yere oradaki sivil olan abiye durumu söyledim. Dedim ki bak bana böyle diyorlar. Yani benim eşim kendini hatırlamıyor başını ne zaman örttüğünü. İmam Hatip mezunu eşim. Yani ben böyle bir şey teklif edemem. Yani burada eğer başörtüsü olmayan birinin çalışması gerekiyorsa öyle birine teklif edilsin. Bana teklif edilmesin bu dedim. Daha Size sonra birkaç gün sonra bu bunu diyen düzeltildi. kim size? Ya o dönemki imam. Yani 2010'dan bahsediyorum. E, Karabulut yani yani. evet evet. Yani daha sonra bir iki gün sonra e, geri dönüş Kendi yapıldı. eşinin başı kendi eşinin başı açık mıymış? Yani işte onu bilemedim, sorgulayamadım ama ben dedim böyle bir şey istemiyorum. İşte Sonra bunlar yani. Bunlar sıkıntı yani. geri adım Saçma sapan atıldı. şeyler. Geri adım atıldı. Bir de işin daha doğrusu yani ben eşim başını açacak ama aynı zamanda da cemaatin kolejinde öğretmen. Yani e, ne periz ne lahana turşusu. Yani Yani bu işte şekilde bir çarpıklık da vardı. evet aynı teklif bana da yapılmıştı. Herhalde biz kabul etmeyince Salim abi size böyle bir teklifle gelinmemiş. Bizim ekmeğimizi yemişsiniz. Haberiniz olsun yani.
Siz ne E, zaman görüşmüştünüz abi şey Benimki için? de benimki de 2010 yılı. Biz Erkan abiyle beraber aynı süreçte birkaç ay arayla zaten Benim bir başladık. aylık 2010 kıdemim var size karşı. 2010 ne zamanlar abi? Hangi ayda? Benimki Ekim ayı, 2010 Ekim ayı yani. Benimki Haziran Temmuz. Ben sizden önce turnikeye girmişim aslında abi. Biz direkt Ama temsilci olarak girdik ya. öyle bir şeyle karşılaşmadım. İlginç yani. Evet, doğru. Ondandır, evet, ondandır, doğru. İşte hani bu aslında cemaatin genel olarak belli şeylerdeki ikircikli yapısını ne diyelim trajikomik olarak aslında güldüğümüz ifadeler. Benim absürt olarak ifade edeceğim şey şuydu. Biz öğrencilere işte maksimum tedbir diyoruz. Kendimiz maksimum tedbir yapıyoruz. Ben öğrenciyle kampa gideceğim zaman bu sefer tam tersi. Yani kampta bizim hususi olduğumuz yani mahrem olduğumuz anlaşılmasın diye bıyık bırakarak öğrenci de aynı şekilde bıyık bırakarak oradakilere uygun işte o mollaların giydiği cübbelerden vardı. O cübbelerden giyerek işte salık pantolonlar vesaire yani kamptan birisi gibi görünmek. Yani kendi insanımıza farklı bir taraftan farklı bir tedbir anlayışı. Benim hani absürt dediğim şey aslında birazcık da buydu. Evet Erkan abi, en son yine biraz konuyu dağıttık ama hani mahrem şahıs, mahrem nöbetçi olan şahıs Hoca Efendi ile bu gündemleri takip ediyor ve birebir yapıyor. Benim burada hani siz yine bunu bilirsiniz, sormak istediğim şey sanıyorum yine bu 17-25 öncesinde çünkü sonrasında biraz bu süreler açıldı yani mesafeler açıldı süre olarak. Öncesinde de bu mahrem birim abilerinin düzenli olarak Hoca Efendi'nin yanına toplantıya gittiğini, ve bu toplantı dönüşünde Türkiye'de kendi altında bulunan insanlara paylaştığını da biliyoruz sanırım. Evet. Yani normal sivil bölgenin tarihlerini ben az çok biliyorum. Yani 3 aylık zaman dilimlerinde Hoca Efendi ile toplantı yapılıyordu. Yani mahrem birim imamları da muhtemelen yine 3 aylık birimlerde olabilir veya aylık olabilir. O takvimi tam bilmiyorum. Ama birlikte toplantı yaptıklarını duyuyorduk, görüyorduk yani. Evet tabii aslında biz Evet. hani sivil yapı falan diyoruz ama sivil yapıdan kasıt hani sizin gittiğiniz sürece de baktığımız zaman yine aslında oradaki ana değerlendirmenin hani mahrem yapının mutfağı tabir ettiğimiz işte bu hususi grupların çünkü şöyle bir şey anlatılmıştı bana işte Gaziantep'ten bir ekip gitmiş. İşte şöyle bir sunum yapmışlar, böyle bir sunum yapmışlar falan. Hoca Efendi'nin kendilerine işte ya şeyde durum ne oldu? Hani göndermede en son ne oldu? Yani diğerlerine hani efsane de olabilir. Yani duyduğum için söylüyorum. Ama oradaki tavır ve tutuma göre çok yabancı değil. Hani net biliyor muyum? Hayır bilmiyorum ama böyle olmuş mudur? Olmadı diyemiyoruz işte. Evet. Ya şöyle yani malum beraber gittiğimizde ilk gittiğimizde bizim ikimizin de şaşırdığı bir durum olmuştu. Yani Hoca Efendi'ye oranın tabiriyle kampın tabiriyle arıza çıktığımızda soru sormak üzere bir tanışıklık olduğunda kendisi bizim toplantıda kullandığımız tedbirsel tabirleri aynen bize kullanmıştı. Evet. Malum o dönemde kurumun başındaki resmi kişilik için kullandığımız bizim bir kod isim vardı. Başhekim diyorduk. Başhekim. Ee, evet, kendisi o zaman Hoca Efendi bize başhekimle ilgili bana söyleyecekleriniz var mı tarzında bir soru sormuştu. Yani kendisi kullanmıştı o tabiri. Yani ikimiz de malum birbirimize bakmıştık, şaşırmıştık. Yani bizim kullandığımız tabirleri kullanıyordu. Yani herhangi bir e, yabancılık kesinlikle çekmediğini orada bizzat şahit olmuştuk yani. Yani işte hani dolayısıyla geçen haftaki hani Zoom'da söylediğimiz şeye aynı yere geliyoruz aslında. Yani Hoca Efendi ilgili birimlerle ilgili en ufak terime kadar yani şahıslara nasıl hitap edildiğini yani öğrencilere ne dendiğini birebir söyleyip birebir bizimle bu şekilde muhatap olmasına rağmen hani sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş havası veriliyor olması işte bu da ayrı bir algı operasyonu olarak düşünüyorum ben. Yine sizinle gittiğimiz bir şey de hatırlarsınız belki. O zaman Osman abi hani biliyorsunuz bizim birimin bu menfi yapılanma sorumlusuydu.
Bizden az önce o girmişti. Onun hemen sonrasında biz girince o birkaç şahısla alakalı, yani kurumdaki birkaç şahısla alakalı yapılacak çalışmalar, işte şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Hoca Efendi onu konuşturmadı çok fazla. Belki bizden de hani duymayalım diye olabilir. En son şöyle bir ifadesi oldu Hoca Efendi'nin. Eğer dedi bizden bilinmeyecekse, yani bizim yaptığımız kapı bize çıkmayacaksa yapın dedi. Şimdi dolayısıyla hani bir operasyonun ya da yapılacak herhangi bir şahısla ilgili çalışmanın onayını bile bizzat hani Hoca Efendi'nin verdiğine şahit olmuş durumdayız. O yüzden aslında duyduğumuz şeyler biraz bizi şaşırtıyor ve bununla alakalı ne diyelim yani dünkü doğrularımızla bugünkü doğruların farklı bir şeye gelmesi bizim aslında kendimizi sorgulamamız ve bu şekilde belki artık kendi yolumuzu çizmeye karar vermemizde de etkili olduğunu düşünüyorum ben. Abi Aynı şimdi toplantıda şöyle bir mevzu olmuştu bir de Özgür abi hatırlarsan. Yani o menfi çalışmasıyla ilgili sunum yapmaya çalıştığında Hoca Efendi şunu söylemişti kendisine. Ya burada tafsilata girmeyelim. Bunu abileriniz çok iyi bilir. Evet, Onlara danışın, birlikte yapın demişti yani. aynen. O dönemdeki mahrem imamları kastederek yani birim imamlarını kastederek. Evet, doğru. işte abi içeride olduğunuz zaman yapının içinde bunları çok e, normal karşılıyorsunuz. Veya siz yavaş yavaş buna alıştırılıyorsunuz ve o size artık normal bir şeymiş gibi geliyor. Ama hastalığın merkezi, kanserin başladığı ana hücre aslında en merkezde yani. Bak adam ne diyor? Bizden bilinmeyecekse diyor. Bizden bilinmeyecekse yapın. Başkasının üstüne atın, yapın. Ki bu yapılan da usulle uygun şeyler de değil yani. Usulsüz şeyler, değil mi? Evet, Adamın Evet. bir açığını buluyorsunuz. Bu adamın ayağını kaydırmak için türlü türlü dalavere çeviriyorsunuz. Yani bir zayıf nokta buluyorsunuz. Onu ortaya atıyorsunuz. Oradan başka bir taraftaki bir mevzuyu çözmeye çalışıyorsunuz. Alıyorsunuz bir kurumda olmayan şeyleri o kurumun malıymış gibi göstererekten o kurumu ilgilileri nezdinde şey hale getiriyorsunuz. Hedef haline getirmeye çalışıyorsunuz ki orayı da ben ele geçirebileyim düşüncesiyle bunları yapıyorsunuz. Ve hep bir alavere dalavere. Hep bir böyle bir arkadan iş çevirme, saman altından su yürütmeye çalışma. Hep böyle bir e, bakış açısı yani. Hayatınız artık böyle oluyor. evet Ve işte mahrem yapı dediğimiz yapının hiçbir noktası yok ki, ne yazık ki hiçbir noktası yok ki bu şekilde bu alavere dalavereye kafasını insanlar vermemiş, bunları üretmek, bunlar için bir şeyler yapmak için çalışmamış olsun. Ne yazık ki bu böyle yani. Bizim anlatmak istediğimiz de asıl nokta zaten bu yani. Şimdi orası, burası, ötesi, berisi yani her şey, herkes her şeyi biliyor ama bir yer var ki orası hakikaten kangren olmuş bir yer yani. Orayla tabanı ayırt etmemiz lazım. Tabanın bunlarla alakalı hiçbir bilgisi yok. Benim mesela belli süreçlerden geçtikten sonra gelip de ailemle oturup da "Ha, kardeşim biz böyle böyle şeyler yaşadık dediğim güne kadar benim ailemin bile hiçbir şeyden haberi yoktu. Yani yani, en yakınımızdaki insanların eşlerimizin haberi yoktu yani. Onlar dahi Doğru. sonra biz kendimize bir şeyleri ifade edebildikten sonra haberdar oldular bazı şeylerden ve kafalarında iyice oturdu bazı şeyler yani. Ha önceden şey yapılıyordu işte bak burada bir sıkıntı var gibi bir dikkatli ol bakalım çok adımını rahat atma gibi şeyler de söyleniyordu e, ama net bir şekilde bilmiyorlardı. Bu evet. süreçte öğrendiler, bizden öğrendiler. İşte abi hani burada Buyurun yani abi. hepimizin ortak şeyi nedir? Evet, bir kamp var, bir manevi ortam var. Çünkü zaten önde böyle bir şey var zaten. Yani beraber namaz Evet. kılınıyor, beraber tesbihat yapılıyor, beraber teheccüd namazı kılınıyor, beraber dua ediliyor, akşam duası yapılıyor. Ya bunların hiçbirisinde zaten bir şey yok. Ne diyelim? Bir Şimdi alt kat, üst problem kat yok. dedik ya abi. Evet, Alt kat işte bu sizin dediğinizi yapıyor tamam mı? Sabah akşam orası onun için.
Ama üst katta neler dönüyor onu kimse bilmiyor. Üst kat sadece sabah akşam şey yapılıyor. Orada da zikri fikirde bulunuyor zannediyor insanoğlu. Çünkü kapıyı açtığın zaman bir namaz sonrasında giriyorsun. 3-5 dakika 10 dakika sana bir şeyler anlatılıyor orada. Ne bileyim tatlı dağıtılıyor, ne bileyim bir şey oluyor. Sen zannediyorsun ki orası hep öyle ama öyle değil yani. Orada olaylar daha farklı ilerliyor. Üst katın Evet. bir de iç salonu var. O iç salonda neler oluyor Allah bilir. Evet. Şimdi kampın Evet. ana kahramanlarından birisi Tarık abi dediğimiz bir şahıs var. Kampta medya işlerini takip eden. Ben kendisini Samsun'dan yanlış hatırlamıyorsam Türk İslam abi olarak hatırlıyorum. Samsun Kimya mezunu olduğunu biliyorum kendisini. Tarık abinin hani medya odası Hoca Efendi günde 3 defa hani buraya uğruyor. Oraya uğradığı zaman da kendisine belli sunumlar aynı şekilde hani medyada cemaat hakkında yazılan çizilen olumlu olumsuz şeyler gösterilmek suretiyle Hoca Efendi'nin konular hakkında bilgi sahibi olması ve eğer bir şey söyleyecekse bunlara karşı bir ön alınacaksa bir çalışma yapılacaksa bunları da orada aslında söylüyor. Yine mahrem nöbetçi olan şahıs bu toplantıda da hazır bulunuyor. Aynı şekilde orada notlarını almak suretiyle iletilmesi gerekenlere bunları iletiyor. Zaman Gazetesi olduğu süreçte yani gazetenin en son yani manşetinin Hoca Efendi'ye gösterilmeden baskıya girmediğini biliyoruz. Yani orada öyle anlatıldığı için biliyoruz. Aynı şekilde bu Samanyolu'ndaki belli dizilerin belli işte hani bilirsiniz o karanlık bir masa vardı bir şeyler. Burada anlatılacak, yazılacak, çizilecek şeylerin aslında anlatıldığını biliyoruz. Bununla alakalı da yine Erkan abi siz kısaca hani bizim gözümüzden kaçan Tarık abiyle ilgili ya da medya odasıyla ilgili söylemek istediğiniz. Tabii orada Tarık Bey'in siz de farkına varmışsınızdır. Bir dokunulmazlığı var. Yani evet. E, Çünkü Hoca Efendi'nin haber kaynağı. Yani o gün boyu orada mesai yapıyor. Sade yani belki Hoca Efendi'ye sunumu bir 10 dakika 15 dakika ama o 15 dakikalık haber için gün boyu orada mesai yapıyor ve belki sürekli orada hazır bulunuyor. Yani oradaki hassasiyetini korumuş birisi. Yani her türlü insan oraya giremiyor, çıkamıyor. Böyle bir küre gibi kürenin içerisinde sadece o bulunuyormuş gibi bir hava var. Yani tabii haber kaynağı olması can suyu gibi. Yani her türlü işi oradan organize yapıyor. Benim gördüğüm, gözlemlediğim bu. Yani yurt dışı da dahil olmak üzere sadece Evet. yani Türkiye ile ilgili değil. Yani cemaatin yurt dışındaki yapılanmasıyla ilgili her türlü işten de orada haberdar oluyor. Yani bir dönem hatırlarsınız gittiğimizde yani Ermeni diasporası mı neyse işte onunla ilgili bir toplantı olacaktı. İşte üyelerin ikna edilmesi vesaire gibi bir takım gündemler vardı. Yani o gündemlerle ilgili dönem dönem işte gün içerisinde sunum yaptığına ben şahit olmuştum. Yani şu kişiye ulaşılmış veya şöyle bir haber çıkmış gibisinden. Yani dünyanın imamı olarak görüldüğü için o dönemde yani dünya ile ilgili bütün ilgi çekici haberlere oradan kısa özet bir şekilde ulaşılıyordu. Evet. Şimdi hani biz nasıl girdik peki hani Tarık abinin olduğu dokunulmaz ortamlara? İşte bu bizim doktor abi dediğimiz Doktor Selman olarak kampta namı yürümüş olan Cengiz Özkan'ın gerçekten onun için kapalı kapı yok. Hatırlarsınız bu İsmail Büyükçelebilerle bir kahvaltı yaparken Mehmet Ali Büyükçelebi mi geldi? Bir şeyler sordu. Bu arkadaşlar kim e, diye bir şey sordu. Özür dilerim. Mehmet Ali Çelebi değil de bu esnaflardan, bilinen esnaflardan birisiydi sanırım. Biz bunlara kuntakinte diyoruz gibi bir ifade kullandı bizim için. Evet. Kendisi. O zaman İsmail Büyükçelebi dedi ki ya biz bile dedi Mehmet Ali ile dedi bana dedi bir tane kart verdiler dedi. Bir yere kadar dedi çıkabiliyoruz.
Bunlar dedi Doktor Selman'ın dedi selamını söyleyince dedi bunların için dedi açılmayacak kapı yok dedi. Bunlar dedi her yeri geçiyorlar, görüyorlar yani şeyleri. Hani bizim bu şekilde girebilmemizin aslında şeyi bu. Şimdi kamptaki bir diğer olay hani biz mollalar olarak biliyoruz. Hoca efendinin ders halkası, dersini oturup işte dersini dinleyen, belli ders konularıyla alakalı sunum yapan ama bunlardan her birinin de bir mahrem birimle ilgili sorumlu olduğunu, hatta bazı mahrem birimlerin büyüklüğüne göre iki tanesinin, üç tanesinin mahrem birimlerle ilgili sorumlu olduğunu, kampa gelen mahrem birim temsilcilerini, işte aşağıya doğru müdürlerini, öğrencilerini kampta yerleştirme, onların işte kalması, hoca efendiyle görüştürülmesi tarzındaki şeyleri de bu mollaların takip ettiğini hepimiz biliyoruz. Doktor Kudret abi, yani Kudret Ünal, önceden Deniz Kuvvetleri imamlığı yapmış bir şahıs. O da biliyorsunuz bir odası vardı orada Evet. kendisi. Hatta gelen mahrem birimlerdekiler, yani mahrem birimden gelenler belli aralıklarla kampta bulunan bu tarz daha öncesinde daha yaş olarak büyük, hizmetin önüne gelen abileri olan şahıslarla bu tarz muhatabiyetleri de olabiliyordu Doktor Kudret abi gibi. O yüzden hani mollalık kavramı da sadece onlar için de yani bir dini motif değiller yani onlarda. Ben yine Özür dilerim. bildiğim için söylüyorum abi sözünüzü kestim. Yani Amerika'da bizim birim açısından söylemiyorum. Diğer birimlerin sadece Amerika'ya gidip gelen bu mahrem yapılarda gidip gelenleri karşılayıp kampa götürecek, geri getirecek bunun için kurulmuş ekipleri var. Yani nasıl bir sirkülasyon var ki sen bunun için ayrı bir şey kurabiliyorsun. Bu da ayrı bir şey. Buyurun abi sözünüzü kesmiştim. Yani burada şöyle bir şey olmuştu. O doktor abiden önceki abi bize şey demişti, Tahir abi biliyorsunuz. E, Bütün mahrem imamlara bu şekilde e, adapte edilen bir molla var. Bize de Cemal Hoca verildi demişti. Cemal Türk'ü Türk. kastederek. O kendisi de biliyorsunuz iki defa yanılmıyorsam bizim kitap okuma kampı tarzında yaptığımız kamplara katılmıştı. Birkaç gün bizimle misafir olmuştu Türkiye'de. Birinde Ankara'da, birinde İstanbul'da olmak üzere. Böyle bir adaptasyon durumu da söz konusuydu. Ne kadar bir resmiyeti vardı bunu bilmiyorum ama Tahir Cemal kim abi biraz abi? Cem, hava olsun diye de söylemiş de Cemal dediniz olabilir. de Cemal kim? Cemal Türk dedi abi söyledi. Türk'ünü söylediniz mi? Ha, Ha, tamam. evet. Cemal Türk ki o da Türkiye'de Çamlıca'daki caminin bulunduğu yerde, yurtta o molla adaylarını yetiştiren, hazırlayan eski bir molla. Yani Hoca Efendi'nin de kıymet verdiği, Cemal Hoca dediği bir şahıs. Yani bu Evet. şahıs bizim birime molla olarak verildiğini söylemişti. Evet, şimdi Cemal Ee, Türk, özür dilerim abi. Tabii Hoca Efendi'nin kendi kitaplarını, kendi külliyatı olarak isimlendirilen kitaplara da hakim birisi. Burada anekdot olarak söyleyeyim. Yani bizimle olan kamp sürecinde yaptığı derslerde genel geçer böyle işte din mevzularından değil de bu kitaplarda Hoca Efendi'nin mahrem yapılarla ilgili hani nerelere işaret ettiği, nerelere hani dokunduğu bunlarla ilgili bize şeyler anlattı. Yani işte bunları söylemek suretiyle hani biz neticede öğrendikten sonra biz de bunu kiminle paylaşacağız? İşte alttaki öğrenciyle paylaşacağız. Hoca efendi size burada böyle işaret etti. Sizi böyle işte biraz garip bir tabir oldu. Sizi böyle kutsadı gibi bir şey dememiz lazım. Yani o şeylerden cımbızlarla seçilerek mahrem yapıya işaret eden sözlerini Cemal Türk bizlerle paylaşmıştı. Motive Evet. ediyordu yani aklınca öyle. Evet. Abi son olarak yani çok da uzatmayalım bugünlük sıkmayalım. Kampın tabii bir ana karakteri var. Cevdet Türkoğlu. Ee, Türk yani yolu. Türk Türk yolu. yolu pardon. Türkoğlu olsaymış daha iyiymiş. Ee, Cevdet abinin kamptaki hani rolünü yine bahsetmiş olalım. Nedir? Hani Cevdet Türk yolu kimdir? Hoca Efendi'ye olan yakınlığı nedir?
Kapılar neden hani onun şeyi üzerine açılır ya da kapanır? Hangi görüşmelere ne kadar dahil olur? Sizi nasıl kovalar? Bunlara varana kadar yani. Ya ben kendisinden bizzat 2 defa yumruk yemiş biri olarak söyleyeyim. Yani gördüğü, gözüne kestirdiği hemen herkesi orada döven bir adamdı. Tabii öyle bir lanse ediliyordu ki Cevdet abiden yumruk yemek de bir şeref Fazilet, bir gibi. fazilet yani. Yani bir fazilet, o herkese vurmaz. Demek ki seni cemaatte sağlam görmüş ki yumruğu yemişsin. Yani dolayısıyla bir rütbe almış gibi insanlar bu şekilde bir lanse ediliyordu. İşin bu tarafı var. Diğer yönüyle de benim görebildiğim kadarıyla, orada yaşadığım kadarıyla, yani Hoca Efendi'nin eli, ayağı, dili, dudağı, her şeyi, yani orada e, sağlığından yemesine içmesine kadar, yani görüşeceği şahıslardan ne bileyim görüşmeyeceği şahıslara kadar her şeye müdahil olan, her şeyden haberdar olan çok etkin bir şahıs. Yani ismi çok o dönemde, yani 15 Temmuz öncesinde bir piyasada gözükmese de, yani bir Mustafa Özcanlar kadar, bir Büyük Çelebiler kadar, ne bileyim bir Abdullah Aymazlar kadar ismi ortada gözükmese de, yani e, el anda öyledir muhtemelen. 15 Temmuz'a kadar olan süreçte yani bizzat, yani her türlü işe vakıf, her türlü işten ayan, yani bunun mahrem olması olmaması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani biz orada sunum yapacağımız zaman bizim kim olduğumuzu biliyordu. Evet. Yani falanca birim diye zaten söyleniyordu ona. Yani dolayısıyla kimlerin görüştüğünü, ne arz ettiğini orada dinliyor. Yani dinledikten belirli bir süre sonra orada Hoca Efendi onu dönüyor, arkadaşlara ikramda bulunalım diyor. Onu zaten hazırlamış içeride. Yani işte arz bittikten sonra arkadaşları memnun edelim diyor Hoca Efendi. Yani yine Cevdet abi kanalıyla bizlere hediye veriliyor vesaire. Yani ne yiyeceğimizden, Abi ne içeceğimizden, ne hediye alacağımıza kadar, yani A'dan Z'ye her işle meşgul olan bir şahıs. Yani e, hemen hemen herkesle de muhatap olan bir şahıs yani. Benim gördüğüm tablo bu. Evet, hediyelerden bir benim de bahsedin gördüğüm abi. benim Ne gördüğüm abi veriyorlardı? şuydu. O kapının anahtarı, o iç yukarıdaki iç salon var ya işte, Evet. çıkıp da oturdu. O kapının anahtarı Cevdet Türkoğlu'nun parmağıydı yani. O dokunmadan kimse oradan ne girer ne çıkar gibi bir şey. Aynen öyle. Yani işte Ve hediyelerden de her gün ben mutlaka özür dilerim mutlaka abi. her gün konuşurken e, bir soruyordu, Cevdet nerede? Bir de böyle bir şey var yani. Evet. Dediğiniz gibi Evet. el, ayak, göz, kulak. Evet, hediye olarak da işte Hoca Efendi'nin gömleği, Hoca Efendi'nin atleti, Hoca Efendi'nin Pijaması. pijaması, iç pijaması. Ben çok ya belki size denk geldi mi bilmiyorum ama yani ben Hoca Efendi'nin iç çamaşırını bile hediye olarak Cevdet Türkyolu bana verdi. O zaman biraz şaşırmıştım hani bu kadar e, mı diye. Ama işte şaşkınlığımızda kalmış olduk. Ben bir de Cevdet abiyle alakalı şunu söyleyeyim. Bir gün Mehmet Yaşa sanırım Amerika ile ilgili bir problemdi. Bu Necdet Başaran abinin olduğu odada konuşurlarken işte Hoca Efendi'ye bunu söyleyelim. Yok dedi şimdi söylemeyin. İşte şu anda şey değil. Yani Hoca Efendi'ye hangi gündemin yani Türkiye'den ya da dünyadan yansıyacak gündemlerin de Hoca Efendi'ye nasıl, ne zaman ve hangi dozda aksettirileceğinin anahtarı da aslında Cevdet abi şeyde kampta. Ben kampta şahit olduğum bir şey olarak da hani yine ne diyelim bu biraz da gündemsel bir şey olsun. Erkan abi hatırlarsanız 2014 yılıydı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bizim Yıldız diye tabir edilen istihbarat yani emniyet istihbarattan gelen iki arkadaş da o zaman bizimle aynı süreçte kamptaydı. Ve o süreçte Doğru. Baylok ilk defa kampta gördüm ben Baylok uygulamasını. Bize kampta yüklemişlerdi Evet, Baylok bana da. uygulamasını.
Ve o süreçte söylenen şey de zaten bunun Google Play'e, işte App Store'a yükleneceği, daha geniş bir alana yayılarak, cemaatin tabanına da yayılarak mahrem yapıların burada ne diyelim kaynayacağıydı gündem. Bu şekilde ben ilk defa hani bunu da kampta olması hasebiyle bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Evet, beraberdik yani, bize aynı odada, yukarıdaki odada yüklemişlerdi. O gelen yükleyen şahıs, daha doğrusu o dönem emniyette görev yapan normal Evet, bir şahıstı. Yani öğrenci diye tabir edilen bir şahıstı. evet yani Bir de kampın, şöyle bir buyurun şey abi. diyebiliriz abi. 2015'lerdeydi ben gittiğim zaman, orada acayip bir paranoya vardı. Ne paranoyası? Burası takip ediliyor. Burası dinleniyor. Burada ne konuşuluyorsa birileri buradan çıkarıyor. Hatta e, kimdi ya, bir isim, e, ağaçların diplerine varana kadar muska aramalar, şunlar bunlar. Hatırlarsınız böyle şeyleri Evet. yani. Evet, evet. Yani böyle bu tarz şeyler de Anahtar yaşanmıştı. deliklerinde bulunan şeyler. Muskala Ha, öyle denmişti. aynen, Anahtar aynen. deliğinde bulundu denmişti. Siz emniyet istihbarat deyince, benim gittiğim zaman da orada arama tarama yapacağız diye bulunan bir iki kişi vardı yani. Emniyet istihbarat dediğimiz birimden, yine oraya bakanlardan birileriydi. Orada ne var ne yok, herhangi bir teknik bir yerleşme var mı, şu bu gibisinden öyle arama yaptıklarını ben hatırlıyorum onları. Evet zaten ben son olarak şöyle toplayacağım. Dediğim gibi sıkmayalım. Yani kampta kapılarda X-ray cihazı vardı. Hani girişlerde çıkışlarda. Buralarda duran bazı emekli emniyet personeliyle beraber izin alıp gelmiş. Orada koruma görevi yapan halen çalışan emniyet personelinden de insanlar bu şekilde görev yapmak suretiyle hani kampın güvenli. Yani kampta evet bir ön tarafta hepimizin bildiği işte taban olarak artık söylediğimiz yani taban diyoruz hani sanki biz de işte onlardan biriydik aslında. Ama o insanların gördüğü, duyduğu bir kamp manevi yaşantıdan ziyade biraz da arka planına ışık tutmak istedik. Bugünlük de bu şekilde bitirmiş olalım. Eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa. İnşallah bir dahaki seferde belki teknik konular yani hani cemaatin kullandığı programlar vesaire ile alakalı belki bir yayın yapabiliriz. Bu şekilde bugünlük Baylok'tan hatırladınız. evet Baylok deyince hepimizi aynı çuvala sokan bir uygulama olunca ha bu arada işte işin ben hep konuyu maalesef açıyor. Bizim Baylok listelerinde adımız yok. Benim adım yok yani. Şimdi bu kadar temsilci olmamıza rağmen nasıl düşmedik ya da nasıl oldu, nasıl bitti? Belki bunlarla ilgili de olarak bunu burada ne diyelim bir dahaki yayının bir şeyi olarak bırakmış olalım. Oradan devam edelim. Sizin var mı Erkan abi? Yok, teşekkür ederim. Yok, isminiz var mı? İsim olduğunu bilmiyorum. Yani bana yansıyan bir durum olmadı. Yani mahkemede sordular ama Baylok kullandım diye, kullandım dedim ben. Yani nasıl bir tespit ettiler onu bilmiyorum ama kullandığımı ben zaten kendim itiraf ettim yani. İsmim geçti mi onu Evet, evet. bilmiyorum. Kullanmayan mı vardı ya? Yani. Tamam abi, teşekkür ederiz. Evet ben de teşekkür ederim. Bir Zamanınız. dahaki toplantımızda görüşmek üzere. Şimdilik eyvallah. Hadi Eyvallah. görüşürüz. Hayırlı günler abim.